Dragen 1920'li yılların Norveç'inde geçiyor. Kayıp kız kardeşini bulmak için yüksek mi yüksek dağların arasında kalan, şahane manzaralara ev sahipliği yapan bir yerleşim yerine gelen Edward isimli karakteri canlandırıyoruz. Yanımızda bize eşlik eden Lizzie ile bu yerleşim yerini araştırıyor, kız kardeşimiz ile ilgili gerçeklere giden yolda ilerliyoruz. Bu esnada yerleşim yeri ile ilgili gerçekleri öğreniyoruz ve hikaye burada çok daha farklı bir noktaya evriliyor. Bu arada videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Utku ve bu videoda Dragon inceliyoruz. Oyunumuz anlatmak istediği hikaye ile büyük bir şey denemek istemiş. Ama bunu bu kısa süre içerisine sığdırayım derken bir walking simulator yani yürüme simülatörü olması sebebiyle hikayedeki birçok noktayı hızlandırarak oyuncuya aktarmak zorunda kalmış. Bu da şuna sebep oluyor ki olayların ağırlığı oyuncuya pek yansıtılamıyor ve istediği etkiyi de pek bırakamıyor. Bu benim oynarkenki en çok takıldığım nokta oldu. Yaklaşık 3 saat 20 dakika gibi bir sürede bu oyunu bitirdim ve bazı noktalarda gerçekten kafamda soru işaretleri kaldı. Ama şunu da kesinlikle demiyorum, ortada kötü bir hikaye yok. Biraz daha detaylandırılıp bol malzemeli bir oyun ortaya çıksaydı bu güzel hikaye ile birlikte harika bir oyun ortaya çıkmış olacaktı. Maalesef ki dediğim gibi ortada büyük bir kısıtlılık söz konusu. Bu yüzden de bir şeyler sizlere yani oyunculara hep eksik kalmış ve yeri doldurulamamış, o zirve noktaya çıkamamış hissini kaptırıyor. Oyunun geçtiği yerleşim yerinin tasarımını, görselliğini, atmosferini ve oyunda aralarda bizlere eşlik eden müziklerini çok beğendim. Birçok yerde sanki kendinizi bir yağlı boya tablosunun içerisindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Bu da oyuncuyu hikaye dışında da içerisinde tutabilmesi için yaptıkları çok güzel bir çalışma olmuş. Kontrollere gelecek olursam belki de kontroller konusunda en az zorluk yaşayabileceğiniz oyundu Dragon. Dolayısıyla zaten oyunumuz doğrusal bir şekilde ilerlediği için ne yapmalıyım, nasıl çözerim, buraya nasıl giderim gibisinden kafanızda soru işaretleri oluşmuyor. Belki oyunumuzda Türkçe dil desteği olabilirdi. En azından acaba olur muydu, olmalı mıydı diye bir düşündüm. Böyle indie yapımlarda genelde birçok yapımcı jest olsun ve kitle çeksin diye Türkçe dil desteği ekliyor oyunlarına ya da en azından bir çevirmenle anlaşıyorlar. Çok başarılı olmasa bile bir Türkçe altyazı mevcut oluyor. Ama oyunumuzda Türkçe altyazı ya daha doğrusu Türkçe dil desteği yok. Sonrasında şunu düşündüm. Aslında oyunda anlaşılmayacak kadar zor bir İngilizce de yok. Dolayısıyla bu konuya çok kafa yormak istemedim çünkü oyunda anlatılmak istenenleri anladım. Her ne kadar birçok şey anlatılamamış olsa da en azından hikayenin kafama oturması gereken yerler oturdu. Dragon bana kalırsa hoş bir oyun olmakla beraber hoş bir oyun olmasının ötesine geçemiyor. Ben görselliğini bu oyunun çok beğendim. Sırf onun için bile alıp en azından yanında da bu tatlı diyebileceğimiz küçük hikayeyi deneyimlemiş olurum. Ya da en azından çok anlamasam bile bir iki şey duyayım bana yeter diyorsanız oyunumuzu alabilirsiniz. Aksi takdirde indirim kovalamanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Muhakkak oynayın, harikaydı, süperdi diyebileceğim bir oyun değildir Dragon. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve aynı şekilde destek amacıyla kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Just taking a break.